Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Light Shop adında bir diziyle geldim. Dizimiz mini bir dizi. 8 bölümden oluşuyor. Ve aslında neyse konu kısmında değinmek istiyorum ona. 8 bölümden oluşan bu dizimiz 2024 yılında aslında yayınlanmış olan bir dizi. Çok yeni değil, çok eski de değil. Benim uzun zamandır izleme listemde olan bir diziydi. Ve az önce bitirdim izlemeyi ve şu anda da karşınızdayım. Çünkü çok beğendim dizimizi. Hemen böyle biraz konusundan bahsetmek istiyorum size. Bir avize dükkanı görüyoruz. Aydınlatma dükkanı görüyoruz ve buraya karakter olarak gelen her bir oyuncumuz, her bir karakterimiz kendini bir döngü içinde buluyor. Bu döngü nasıl bir döngü çok detaya giremiyorum. Çünkü dizinin bozulmasını istemiyorum. Spoiler vermek istemiyorum size ama bu dükkan hem içinde olan müşterilerini çok değişik bir şekilde bağlıyor hem de sizi böyle gerilim dolu, yer yer bazı izleyicilerimize korku aşılayacak gizemli bir dizi aslında. Gerek avize dükkanının sahibi olsun, gerek karakterlerimiz olsun çok geniş bir kadrosu var dizinin. Ya başrol kimi sayacağım bilmiyorum. Çünkü çok da ünlü isimler var bu arada. Ve hepsinin de ağırlığı eşit. O kadar güzel bir konu sarmalı var ki sizi de sarmalıyor gerçekten. Nasıl öne çıkan birisi olur diye düşündüm ama başrol sayamayacağım size. Onun yerine birkaç isim saymak istiyorum. Daha çok dizide olan ve bizim tanıyabildiğimiz diyelim. Mesela Park Bo-young bu dizide yine döktürmüş. Yine bir hemşire olarak görüyoruz onu aslında. Tesadüfler. O biraz daha anlayacaksınız ki ana diyebileceğimiz karakterlerden biri ama öyle sayarsak o. Ama saymak istiyorum birkaç isim. Çünkü konuyla ilgili daha fazla şey söylemek istesem de söyleyemiyorum. Spoiler'a çok girebilecek bir şey. O yüzden gerçekten gizemli. Yani konusu da gizemli kalıyor anlatsak bile o yüzden. Bu avize dükkanıyla alakalı şöyle düşünün. Çok değişik bir gizem bağlantılı ilerleyen gerilimli bir konusu. Yani bir soru işareti aslında. Beyninize bir soru işareti oluşsun. Gerçekten öyle çünkü. Bu insanlar oraya öyle bir çekiliyorlar ki ve buna karşı da çok koyamıyorlar aslında. Yani kendi iradelerinin dışında gelişiyor bazı şeyler diyeyim. Ve burada da bu dükkanımızın bir sahibi var tabii ki. Do Ji-hoon burada bu dükkanımızın sahibini canlandırıyor. Ve kendisi de gerçekten güzel iş çıkarmış. Çok yakinen takip ettiğim bir isim değil ama biliyorum kendisini ve burada da onun oyunculuğunu izlemek keyifliydi. O da akılda kalacak olan karakterlerden biri diye düşünüyorum. Tabii ki liste uzuyor dediğim gibi. Burada beni şaşırtan birisi daha vardı. Umtego burada karşıma çıktı ve ummadığım bir şekilde çıktı. Değişik bir karakter canlandırmış. Kendisini de görüyoruz. Oyuncularımız kadromuzun içinde bulunuyor. Kim So Hyun adlı oyuncumuz da burada yine, ya hepsi başrol. Burada size sayacağım bütün isimleri başrol kabul edin. Ve gerçekten de iyi iş çıkarmış kendisi de. Beson Woo adlı oyuncumuz yine burada olan burada önemli rolü olan bir oyuncu. Ve benim favorim, yani bu kadına bitiyorum ben. Çok fazla dizide oynuyor bu arada. Gerçekten enerjisine hayranım. Lee Jung-un adlı oyuncumuz, yani Park Bo-young'la bu ikinci dizileri ve çok tatlı bir kadın. Ama buradaki karakteri gerçekten çok ilginçti. Yani karakterlerin birbiriyle bağını duyunca şaşıracağınıza eminim. Bol bol şaşıracağınız bir dizi sizi bekliyor arkadaşlar. Böyle çok uzun anlatmayacağım. Anlattım bile yani aslında çoğunu. Size klibi uğurlayacağım hemen.
biraz daha bir şeyler oturur klipte diye düşünüyorum. İlginizi çekecektir diye umut ediyorum. Çünkü gerçekten hazırlayacağım klip diziyi yansıtır diye umuyorum. İzlemelisiniz arkadaşlar. Ama tabii karar yine sizin. Şimdi konu anlatma kısmı bu kadardı. Klipten sonra yorumlarda lütfen görüşelim. Çünkü çok heyecanlıyım o konuyla ilgili. Öyleyse iyi seyirler. The doll people are not men, they are made of ice and glass. Our skin is clay and painted blue, our head can detach. We are statues with a pulse, we are art you can fuck. The doll people are quiet. What is there to say? Art does not interpret itself. There are men with a day to save. We are paintings with legs. We are art you can fuck. Drink the dolls like spread like butter. We your wife or mistress, maid, mother, the beauty and the buyer. Take the screaming one because a woman who doesn't want it is much harder than one that does. Or mistress, maid, mother. Wife or mistress, maid, mother. The doll people are alive, or so they say. You can never trust the art these days. To be admired takes precedence over admiring. To be desired takes importance over desiring. Drink the dolls like spread like butter. Your wife or mistress, maid, mother, the beauty and the buyer. Take the screaming one because a woman who doesn't want it is much harder than one that does. Paint popping off of us like rockets, straight out of a fantasy. The words so stuck to our pockets. The beauty and the buyer. Take the screaming one because a woman who doesn't want it is much harder than one that the doll people are gone. They don't know what happened. They looked under her skirts one morning, but all they saw were maggots. They banged their head on the wall. They fucked the yard on that afternoon. The dolls are off running and laughing together, swimming in the milk of the moon. Wife, whore, mistress, maid, mother. Wife, whore, mistress, maid, mother. Wife, whore, mistress, maid, mother. Evet, yani diziyi hiç böyle ummuyordum. Her şeyden önce yani dizideki gerilim ve korku faktörleri, şöyle söyleyeyim, yorumlarda korkanların çok olduğunu okudum. Çok korkunç değildi ama gerilimi yaratmayı çok güzel başarmış. Dizide düşününce çok diyalog yok. Daha sessiz ve müzikle beraber çok güzel bir gerilim atmosferi sizi içine alıyor. Tabii ki ilk başlarda konuya çok yabancı olduğumuz için, hangi karakterin ne olduğunu bilmediğimiz için o avize dükkanının geliş gidiş sahnelerinde işte kadının bir anda uzaması, işte evde belirmesi olsun ya da çocuğun bir anda ayaklarının işte dönmesi olsun. Valizli karakterimiz, aman Allah'ım, zaten dizinin başında hani
şey oluyorum böyle, Allah Allah ne kadar garip bir karakter dediğim ve dizide oldukça fazla olan bir karakterdi aslında. Göz önünde olan. Ama böyle genelde ya şey metaforunu kullanmaları çok hoş olmuş. Işığa gitme ve gelme. O ışığın bir avize dükkanıyla tasvir edilmesi ve insanların gerçekten avizelerini ya da ışıklarını almaları kısmı çok etkileyici olmuş diye düşünüyorum. Hikaye oturana kadar biraz zaman alıyor bu arada. Ama belli bir süre sonra hani o ampullerin, o avizelerin ne anlama geldiğini anlıyorsunuz fakat karakterlerle bağını anlamıyorsunuz. Oradaki otobüs kazası, bu insanların aslında bir şekilde birbirlerine bağlı olması gibi birçok aslında konuyu içinde barındırıyor. İlk 4 bölüm, ilk 3 bölüm hatta oldukça gizemli devam etti. Daha sonrasında artık bir şeyler yerine oturmaya başladı. Ama çekimleri ve karakterleri ve konusu cidden çok güzeldi. Çok güzel ters köşeler vardı. Ben o yüzden diziyi gerçekten beğendim. Yani 8 bölüm bugün başladım, bugün bitirdim. Öyle söylüyorum size. Finali de sürprizliydi. Finalindeki göndermeyi, bir gönderme olduğu ile ilgili bir teori var ortada. Ben o diziyi izlemediğim için şu an geçirmeyeceğim ama tahmin ediyorum ki şu sahne bir başka diziye göndermeymiş. Eğer siz biliyorsanız bana söyleyin yorumlarda. Ama gerçekten çok sevdim. Yani adamın kadın niye hatırlamadığını bilmiyoruz. O kısım hala bir soru işareti. O yüzden birçok insan ikinci sezonu istemiş ama ikinci sezonda işlenecek kadar konu var mı bilmiyorum. Çok zorlama olabiliyor ya devam şeyleri olduğu zaman. O yüzden evet o bir soru işaretiydi ama orada final görüntüsü olarak da yine çok etkileyici, çarpıcı bir nokta koymuşlar oraya da. O çift genel olarak çok çarpıcıydı bence. Yani hikayelerden en acımasız ya da en böyle onun hikayesini cidden çok merak ediyordum çünkü çok garip bir yere evrildi onun öyküsü. Yani sevgilisi öldü zannediyor, intihar ediyor ama etmek istemiyor. O gitgeller var. Bu arada Kore dizilerinde şey teması çok popüler zaten. İşte kızgın ruh, küskün ruh, dünyadan kopmak istemeyen. Hani bu temalar çok işleniyor, çok dikkatimi çekiyor benim. Sebebini bilmiyorum ama bak araştırayım mesela. Çok fazla var bu tema. O yüzden öyle bir şey olduğu belliydi. Hani kendisini dondurucudan çıkmak istememesi ve zorla çıkarıldığında da aslında adama böyle bir nevi musallat, doğru kelime mi bilmiyorum ama adama bağlı kalması diyeyim. O olayı da çok güzeldi. Genel olarak ilginç bir diziydi. İyi anlamda bir ilginçlikten bahsediyorum. Umarım siz de severek izlersiniz. İzlediyseniz de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bence bu çok böyle ince bir çizgide olan dizi. Beğenen çok beğenir, beğenmeyen de beğenmeyebilir. Hani saçma bilmem ne falan ama metaforun kendisi çok hoştu bence. Yani o ışık olayı, o araf olayı, arafta kalmaları, sürekli o döngüyü yaşamaları aslında o ışığa ulaşmaya teşvik etmeleri insanları vesaire. Yani değinebilecek çok fazla konu var. Görevli insanların işleriyle de ilgili aynı şekilde. Yani bireyin kendisinin o dükkanı fark edip isteğiyle girip sorgulayıp yapması olayı. Bence adamın hatırlamama sebeplerinden bir şey olabilir. Kendi isteğiyle gitmedi ya o dükkana aslında. Ya oraya git dendi. Ama öyle tutacak olursak anne kız meselesi ni de annesi istediği için aslında kız gidiyor ama mesela o bu şekilde gittiği için hala anılarında var. Hezeyanlarını yaşıyor ve detaylı hatırlıyor. Park Myung da aynı şekilde. Onun iş olarak yaptığı şeyle bu kadar uyumlu oluşu aslında yaşadığı şeyin yani hezeyanlarını
bir nevi kullanması. Aslında onun bu anıları hatırlıyor olmaları bir dezavantaja dönüşüyor. Çünkü hayaletleri ya da arafta kalanları görüyorlar. Ama bu hayatın nedenle etkileyecektir bilemiyorum. Ama bir yoğun bakım hemşiresi olarak oldukça etkileyecektir diye düşünüyorum. Onun haricinde her ne kadar o tarafta yaşadıkları şeyleri unuturlarsa hezeyanları da o kadar bitiyordur herhalde. O yüzden iyileştikleri zaman o bölümü hatırlamıyorlardır diye düşünüyorum. Aynı zamanda dükkan sahibinin kızıyla kavuşması da çok bomba ve değişik bir ters köşe yine. Yani güzeldi, çok güzeldi. İzleyin, izlettirin. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.